İstanbul Emirganlıyım. Aslen İstanbul'lusunuz. Emirgan'da doğdum 47'de. Yani 74 yaşındayım. Maşallah hiç göstermiyorsunuz. Sağ ol. Finlandiya'ya ne zaman geldiniz? 27 Mayıs 1971. 71. İlk gelenlerdesiniz. İlk gelenim. İlk gelensin. İlk Türk kadınıyım filmiyle evlenip buraya gelen. Evet. 71. 71. 50 sene. Ya kaç yaşındasın Mustafa? Ben 41 yaşındayım. Ya benim en küçük kızım 79'lu, sen 80'lisin. 80 değil. Tamam. Evet. Benim en küçük kızım senden büyük. Evet. Oğlum 50'sine girecek önümüzdeki sene. Ay maşallah. Yani Peki Finlandiya'ya ilk geldiğinizde Finlandiya'yı nasıl buldunuz? Çok değişik bir de. çok değişik. Buraya mı geldiniz? Turku'ya mı geldiniz? Direkt Türkiye'ye Direkt geldim. Turku'ya geldiniz. Ben Türkiye'ye geldiğim zaman eşim, o zaman ayrıldık şimdi. Bana dedi ki biz o zaman şurada Malminkatu diye bir yer var. Evet. Gemilerin kalktığı yerde. Orada bir yer. Orada oturuyoruz. Turku'yu göster dedim bana. Turku City. 3. büyük şehir o zamanlar. Finlandiya'nın ilk başkenti de. Tabii. Evet. O zamanlar. Tamam dedi. Biz çıktık yola yürüdük. Yarım saat yürüdük falan. Ben dedim nerede bu şehir? Neredesiniz? Geçtik İstanbul'dan gelmişsiniz. Bir de ben Amerika'da tahsilimi yaptım. Kanada'da kaldım. Ondan ben önce, çok, Evet, çok ben gezmiş. epey bir yerleri Evet. gezdim. Öyle deyince ben şöyle bak, ya bu köy bile olamaz. Tabii yani. Yani çok buralar falan hep Ama çok bomboş. değişti değil mi Turku şimdi? Çok değişti. Biraz ondan sonra mülteciler gelmeye başladı. Mülteciler gelmeden evvel bana çok uzun bakıyorlardı. Çünkü uzun siyah saçlarım vardı. O zaman da gençtik, 24 yaşında. Böyle bakıyorlardı. Ay ben nasıl utanıyorum ya, niye bunlar bana bakıyor diye. Finliler halen o huyları var. Böyle. Hani böyle bakarlar, siz baktınız mı ona hemen şeyini değiştirir. Yahut da gözün değiştir, şuraya bakar. Evet. Onu ben öğrendim. Ben çok güzel yaparım artık onları. Bakarım ama görmem, yürürüm. Evet. Ama karşımdaki tanırsa beni Peki. o zaman der. Size karşı şeyleri nasıldı? Tutumları pozitif, negatif? Çok pozitifti. Evet. Çok. Kimse yoktu ki. Yardımcı oldular size. Tabii. Hem de çok yardımcı. O kadar yardımcı oldular ki ben, oğlum 71'de doğdu. 71'in Aralık ayında. 72. 73'te ben istedim. İş aramaya başladım. Evet. Ama fincan falan yoktu yani öyle. Burada ders falan yoktu ki, kendi kendine öğreneceğim o fincayı. O zamanlar Ama İngilizceniz var. İngilizcem vardı. O çok önemli çünkü burada. Tabii İngilizcem vardı yani. Onu Amerika'da tahsil yaptım. Evet. İngilizcem vardı. Ondan sonra dedim ki iş bulmam lazım. Bir şey yapmam lazım. Ne yapayım? Gittim iş bulma kurumuna. Selamünaleyküm, aleykümselam. Evet. Ben iş yapmak istiyorum. Ne olabilir? Sonra orada bir bey vardı. Herhalde ne bileyim ben, beğendi beni. Öyle güme geliyor böyle bir. Dedi, dedi, burada dedi, Wärtsilä'de o zaman kopya makineleri vardı. Çok eskiden. Evet. Siz bilmezsiniz. Yok bilmiyorum. Tabii o zamanlar. Büyük kopya. Böyle kocaman, Evet. böyle amonyakla çalışır. Böyle dangur, pis bir koku, amonyak kokusu. Orada dedi bir iş var dedi. Sabahtan akşama kadar kopya alacaksın o drawer'ları. Evet. İştir niye? Tamam dedim. Ben başladım orada işe. Ondan sonra başladı Finlandiya'da. Macera başladı. Oradan sonra ben çok aktif oldum. Hemen politikaya girdim. Yerel politika burada. Evet, buranın politikasına girdim. Orada işte bu Sauli listeler falan, o hepsi aynı yaştayız. Evet. O İtalyan bir Yani bilmeyenler için Sauli Niinistö Finlandiya'nın şimdiki Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Evet. O bir sürü bakanlar falan, İlkka Kanerva. Bunlar hepsi aynı yerde tanıştım hepsiyle. Evet. Beraber kahve yapmıştık falan. Ben esasında oraya nasıl girdim? Kapıyı çaldım, gittim. Ben bir şey yapabilir miyim diye. Yani kapıdan kapı dolaştım ben. Ben ne yapabilirim? Evet. Para değil, para istemiyordum. İş yapıp bir şey öğrenmek istiyordum. Orada da dediler,
Gel dediler, burada işte akşamları toplantılar oluyor. Kahve yaparsın dediler. Aa, ne güzel olur. Hemen başladım oraya. Haftada bir iki kere toplantı tabii. Bütün bu herralar hepsi geliyor oraya. Sonra ben Türk çayı yaptım, Türk pastası yaptım falan derken Türkiye'yi yavaş yavaş buraya getirdim. Peki siz buraya yabancı var mıydı başka? Yoktu. Yok. Hiç kimse yoktu. Ben ilk yabancıyım Turku'da. Dur. Peki Tatarlarla bir alışverişiniz oldu mu? Oldu. Ne zaman oldu? Çünkü Tatarlar biliyorsunuz 150 senedir Finlandiya'da. Belki de daha fazla. Evet. Tabii. Onlar artık Tatar Tatar da derler artık. Evet. Ama onlar Finli yani. Evet. Öylesine. Onlarla ben şeyde tanıştım. Bir zamanlar ben bu Köven Opisto'da Türkçe öğrettim. Türkçe öğretmenliği yaptım. Evet. O zaman ne kadar Tatar Türkleri varsa hepsi geldiler benim kursuma. Evet. Biz artık kurs öğrenme değil de böyle bir Tanıştınız, aile oldunuz. Allah nasıl böyle, hadi bu kurs ders bitsin, şuraya gidelim kahve içelim, hadi burada gidelim buna. İyi, çok güzel böyle Çevre edildiniz. 2-3 sene onlarla o Gölten, Akbulatlar falan hepsini orada tanıdım. Evet. Ben çok Gölten şimdi oranın benim bildiğim Doymuş yok tabii, artık nasıl oluyor? Yok. O derneği yönetenlerden birinde. O Yuhanni Lahtinen vardı bir tane. Yo, Yuhanni'yi tanıyorum. Suomi Turkki çok iyi tanıyorum. Evet. Çok selamlar. Yuhanni ile biz çok iş yaptık zamanında. Yuhanni çok iyi. Suomi Turkki o derneğin başkanı. Evet. Daha ilk kurucularından o. Biz beraber çok iş yaptık Yuhanni ile. Onların derneği de, lafınızı kestim, onlar da 50 yılı doldurdu dernekleri. Doldurdu biliyorum. Çok eski bir dernek ama pek gelişmiyor, hep böyle kendi içinde kalmışlar. İşte o öyle oluyor, hep öyle oluyor. Yani çoğu dernek öyle oluyor. Evet. Dernek yönetmek öyle kolay değil. Değil. Derneği yönetmek istiyorsan, mesela ben bu derneği 2000 yılında kurdum. Maşallah gidiyoruz. Yani bilmeyenler için bu dernek ne? Sizin Bu yaptığınız? dernek, ben azıcık arkaya gideceğim. Ben Finlandiya'da burada International Meeting Point diye bir yer var. Ben orayı 89'da kurdum. Orasını Turun Kaupunki aldı yani. Bana oradan da iş verdi. Virka verdi. Evet. Bayağı. Evet. Ondan sonra dediler işte çok istiyorsun. O zamanlar çok yabancı gelmeye başlamıştı. 87'de Vietnamlar geldi. Sonra Somaliler ondan sonra. 90'da geldi Somaliler, İranlılar, Iraklılar. Ne zaman ki Afrika'dan insanlar gelmeye başladı, Finlerin tutumu değişti. Yabancılar. Negatifleşti. Evet. O gözüküyor. Hep onlar çok değişiklerdi. Vietnamlıları çok sevdik. Niye sevdik? Onlar çok uysal, her şeye Çalışkan. evet diyen, her şey güler yüzlü, çalışkan, sözün arkasında duran öyle bir gruptu onlar. Evet. Zaten ben de bu mültecileri ilk çalışmaya o zaman başladım. 87'de. Evet. Burada Amatlı Keskus var. Orada vardı. Duydum ben bir toplantıda UNICEF'in işte Turku mülteci alacak Vietnam'dan eleman arıyoruz diyor. Hemen ben istiyorum dedim. Ya hayır dediler. Ben dedim hayır değil, ben istiyorum. Ve aldım o işi. Onlarla ben çok böyle içli dışlı iş yaptım. O zaman esasında yabancılığın, mülteciliğin, azınlığın ne olduğunu ta dibinden öğrendim. Evet. O etti bana, o insanların. Finlilerin dediği gibi kan taban kaldı. Aynen. Baktım. Ama burada çoğuna da yol göstermiştirsiniz. Yani tabii, siz burada yaşıyorsunuz, yabancısınız, gelip size soruyorlardır. Evet, esasında ben anne gibi oldum bu Turku'da. Yani iş yerinde de öyle hey mama ey sana falan böyle. Öylesine başladım. Ondan sonra da Turku Belediyesi'nden yer istedim. Burada o kadar çok yabancı memleketlerden gelen var ki onlara böyle bir yer olsa hep beraber toplansalar diye. Sonra ben topladım. Nasıl topladım? Yazdım. Bana dediler ki olmaz böyle.
Sen önce bir dernek kuracaksın. Şahıs olarak yapamazsın. Yapalım. Dernek yapacaksın. Kurumsal olarak yapacağız. Ne olacak peanut. Aynen. Hemen Kalsayne'den üste burayı kurdum. 88'deydi evet. Ondan sonra 6-7 kişiydik. Olduk. Ondan sonra dedim ki hadi bakalım kurduk. Biz yer istiyoruz. Bir de toplantıya büyük bir parti yaptık. O partide her memlekette gelenler böyle isimlerini yazdılar. Türkiye, ne bileyim ben, İran, Evet. Irak neyse. Herkes kendini böyle bir şekilde kendi diliyle anlattı falan filan derken bundan sonra söz aldık oradaki büyüklerden. Tamam dediler. Demek ki Kabul bu kadar ettiler. çoksunuz, bulacağız. Şimdi bir de hani bilmeyenler için Turku bir liman şehri. Gemilerin sürekli uğradığı. Evet, senelerin Evet. İsveç'e en yakın olanı. Evet, en yakın olan şehir. Evet. Ondan sonra böyle oldu. Oraya verdiler. Orada başladık. Hep oralarda toplandık. Ailece geldiler. Ben çok iyi hatırlıyorum, Morakolu çocuklar, gençler, o bir tane merdiven, onun altında kuskus yaptılar, ateş yaktılar. Ateşin dumanını görünce biri itfaiye telefon Bilgiler etti. öyledir. Bu yangın var diyor. Geldiler baklar biz yemek yapıyoruz. Aynı şeyi 2 sene önce Türkiye'de yaşadım. Oteldeydik. Bir Finli böyle oturuyor karşımda. Muhabbet ediyoruz. Otelde de Türk gecesi var. Hani Türk gecesine hazırlık için yemekleri ateş, duman çıkıyor. Mustafa dedi, bu Finlandiya'da olsa dedi, polis, itfaiye, ambulans. 5 dakikada hepsi burada dedi. Evet. Dedim burası Türkiye dedim. Biz böyle yedik. Biz neler gördük. Evet. Öyle falan derken yani orada büyüdü bu. Evet. Ama sonra bu iş şeyler geldikten sonra bu 92'de geldi değil mi? 91 sonu 92'de Somalyalılar geldi. Ondan sonra Finlerin tutumu tamamen değişti. Yabancılar. Evet. Peki size karşı bir değişiklik Hayır. oldu? Hayır. Beni kabul ettiler Evet. onlar. Beni kabul ettiler. Hatta benim tarafımdan onlara böyle bir şey Mesaj oldu. Yani iletti. mesaj yaptı. Ben böyle yapıyordum. Hep onlarla konuşuyordum. Şöyle işte derler yani masaman Bir elçilik yapıyordun, evet. Ama öyle oldu. Sonra işsizlik oldu falan filan derken Lama geldi, evet. ondan sonra Finliler bu skinheadler. Onlar beni Yani- sevmemeye başladı. Ondan sonra O da ırkçı olanlar. ırkçı olanlar, dakika ver. Ondan sonra ben başladım bir sürü mektup almaya. Mektup. Tehdit şeyleri değil mi? Ne Tehdit kadar öğretmen. pis, ne kadar çirkin küfürler, şunlar bunlar. Hani ağza alınmayacak şeyler. Ama bir fiziksel bir saldırıya uğramadınız. Yok uğramadım. Tek şey vardı, arabamın Aynı, egzosuna simitara koymuşlar. çalışmasın. Yahut da basınç. Evet. Ondan sonra benim de tabii sinirlerim bozuldu. Sonunda aldım ben eve, şu posta var ya, posta kutusu atılıyor. Bir gün sabah bir kalktım, orada bir tane mermi. Yanında da küçücük bir kağıt. Evet. Yakında senin kafanda o diye. Ondan sonra ben işi ciddiye almaya başladım çünkü bir çocuğumla yaşıyorum. Şikayet ettim, polis hiçbir şey demedi tabii. Ben de dedim kafam elimde gelseydim kabul mü edeceksiniz falan. Maalesef. Ya ondan sonra benim sinirlerim bozuldu. Bayağı yani. Bir de tam o zaman ayrılık falan vardı Yani işimden. Üst üste gelince ben Sayraslama'ya ayrıldım. Biraz dinlendiniz. Bayağı bir dinlendim. Sonra bana otomatik olarak eleke verdiler. Diyor ki bütünümüz eleke. Yani öyle kolay şeyler olmadı. Doğru. Ondan sonra onu verdiler. Ben bayağı bir 5 sene falan, 4-5 sene. Bayağı Bir böyle dinlendiniz. şeydim yani, evet dinlenmek artık. Dinlenmek değil, onun neyse. da işte. Lüyopohya diyorlar ya. Bayağı Evet. Lüyopohya. Sonra 99'da oldu ya, işte büyük zelzele oldu Türkiye'de. Evet. Marmara. Marmara 99'du.
Ondan sonra ben onu duyunca bilmiyorum bir kuvvet beni oraya gitmemi istedi. İstanbul'a. Ben Türkiye'ye gittim. Evet. İstanbul'a gittim ama İstanbul'da değil. Ben direkt şeye gittim. Gölcük, Gölcük bölgesi. Yalova, Deprem bölgesi. böyle deprem bölgesine gittim. Orayı görünce şokla birlikte ben böyle bir dallaştım kaldım. Kendi kendimi suçlamaya başladım. Dedim ne kadar teşekkür etmeyen bir kadınsın. Sıhhatin yerindeydi. İşin vardı. Beterin Çoluğun, beteri varmış çocuğu diye vardı. gördünüz. Her şeyin, evin vardı mı? Şunlara bak dedim. Şuraya bak. Hayat memat meselesi. Evet. Her şeyini kaybetmiş insanlar o şeylerin altından, enkazların arasından bir tane kırık bardak bulsa şey gibi seviniyor. Orada ben kaldım. 1,5 hafta. Hemen hemen 1,5 hafta. Onlar şeyde kalıyorsa tentte, tentoda, Evet. ben de orada kaldım. Ben de yerde uyudum. Ben de onların yediğini yiyorlarsa yedim, içiyorlarsa o kokan su ki o çok kötüydü. Tabii hep Evet. bütün karışmış. Onu kaynatıyordu orada insanlar. Onu içiyordun ama böyle içiyordun. Evet. Yani sırf nesne gitsin Nesne içine gitsin, diye. evet. O kadar. Ve ondan sonra buraya geldim. Bütün yol düşündüm. Her şey sıfırdan başlar gibi. Hadi Hülya dedim. Hadi sen öyle yani gel yapmayı bırak. Ne yapıyorsun? Bir arkadaşla tanıştım Filipinli, Delma diye. Hiç su dedi, kadınlara dedi, hiçbir şey yok dedi, yabancı kadınlara falan. Tamam dedim, gelin hadi. Ne kadarız? 5 kişiyiz. Hadi dernek kuruyoruz. Ne derneği olsun? Kadın derneği, kadın dayanışma derneği. İşte 2000'de onu kurduk. Evet. Yani bu işte. Bu evet, bu kurduğumuz. O da bu. Evet. Geçen sene 20 yaşında olurdum. Hem seviliyoruz, hem sayılıyoruz, hem değerimiz biliniyor Evet. bu işin. Onun için Yeriniz çok güzel. Yani lokasyon olarak da çok güzel, içerisi de çok güzel. Lokasyon olarak evet, tam şeyin yani nehrin şöyle yanındasınız. bir yer Evet. değil Evet. mi? Çok güzel bir yer. Peki ondan sonra yani 90'lı yıllarda Türkler gelmeye başladı. Sizi böyle hani siz ilk buraya Aa. gelen Türksünüz. Ziyaret ettiler mi? Bir şeyler sordular mı yoksa? Ettiler. Onlar birazcık böyle pek hoş olmayan şeyler de oldu o zamanlar. Nasıl söyleyeyim bilmem ki. Genç bir çocuk geliyordu yanında, annesi yaşında, nenesi yaşında kadınla. Ben bunu seviyorum, evleneceğim diye. Böyle olaylar da oldu. Çok evliliklerde şahitlik yaptım. Çok boşanmalarda şahitlik yaptım. Çok kavgalarda bir şeyler yapmaya çalıştım. Fakat yani şöyle bir düşünsem, o çocukların günahı değildi ki. Buraya gelenlerin bir suçu yoktu ki. Olosufte, şartlar. Orada gariban ne yapsın? Çokları doğudan geliyor, işi yok, gücü yok. Orada bir iş yapması lazım. Orada bulamıyor. Buraya geliyor, biriyle tanışıyor. Hadi diyor, geliyor. Yani ben bunları bir kızıyordum. Ne oluyor bunlara diye. Ama sonra dedim ki, Anlamaya başladınız. ne olacak dedim, bunlar ne yapacaktı orada kalıp da? Bir şeyleri var mı? Çünkü tanışıyorum onlarla. Yok. Peki Turku'da Türklere karşı bakış açınız nasıl? Şu an nasıl? Benim mi? Ben Yani Turkulların, hani buradaki yaşayan insan, buradaki Evet. Finlilerin şu anki Türklere bakış açısı nasıl? vallahi bilmiyorum o kadar. Hmm. Ben hep genel bakıyorum. Hmm. Yani böyle sırf Doğru. yani o bu. Ben pek öyle bir şey görmedim. Türkler, şimdi Türk daha çok erkek var burada. Türkiye'de tabii o evlenip gelmişler. Evet. Çokları boşandı Restoranlar zamanında. var, şeyler var şimdi Türkiye'de. Ondan sonra fakat acıdır. Türklerin arasında şöyle bir bağ yok. İşte Ben onu gördüm. ben onun için uğraşıyorum. Yani Ben bunu bu gördüm. röportajları yapmamın bir sebebi de bu güzel bir diaspora kurmamız. İnsanların birbirini tanıması, yardım etmesi, Hı hı. tanışması, kaynaşması. Bunu yapmaya çalışıyoruz ama biraz zor. Çok zor. Ben 50 senedir buradayım. Hala ben bir şeyini bulamadım. Ne olduğumuzu istiyoruz, ne öldüğümüzü istiyoruz.
Yani o seneler arasında bir arkadaşım biri bir yerde bir kebapçı açtı. Hemen yarısına gitti öbür arkadaş Öbür kebapçı evet, açtı. 100 metre 100 metre. Ne oldu? O da battı, o da O da battı. Niye böyle? Bir sokak öbür tarafa Öbür git. taraf. Ne olur yani? Maalesef, maalesef. Öyle bir Yani- dayanışma yok. Yok, hiç yok. Türkler arasında dayanışma var ve de yok. Artık ben dedim ya, ben artık o kadar çok fin olmuşum ki yani ben liseyi bitirdikten sonra Amerika'ya gittim. En son ne zaman Türkiye'ye gittiniz? Ben çok sık giderim. Yani Ben- korona geldi şey oldu. Tabii geçen yaz oradayım. Gittik işte. Evet. Peki ben az önce şey gördüm, resmi gördüm. Sizi Cumhurbaşkanı sarayına davet ettiniz. Hiç burada elçilikten, Türkiye'nin büyük elçiliğinden hiç sizlere bir davet geldi mi? Sizleri böyle hani arayıp soran oldu mu elçilikten? 29 Ekim'e her sene davet alırım. Alırsın. Alırım. Hı. Ama o kadar kötü ki zamanları saat 5'te falan akşam buradan kalk oraya git, gece gel, o biraz zor oluyor. Evet. Hafta sonu olsa giderim ama hafta içi olduğu için biraz zor oluyor. Yani yok aldım. Ben bir zamanlar çok da bayağı Yuhani olduğu zamanlar biz çok büyükelçilikle iş yaptık. Evet. Yuhani de vardı. Beraber İsveç'e falan gittik. Onların grubu bizim Evet. o şey falan. Geldi buraya da geldi büyükelçi o zaman hatırlamıyorum kimdi. Biz gittik Helsinki'de. Yaptım çok iş yaptım ben. Evet, büyükelçilik. Büyükelçilikle çok iş yaptım. Buradaki Türk restoranlarına gidiyor musunuz? Gidiyorum tabii. Ama vaktim olursa gidiyorum. Fin yemekleri, Fin yemekleri, Türk yemeklerini hangisini tercih ediyorsunuz? Sürekli böyle bir çiğ köfte özlemi var mı? Çiğ köfte yok. Çiğ köfte yok da ne özlemi var? Simit özlemi Simit var. özlemi var. Burada yok değil mi? Yok. Niye Bizim açılmıyor? Eski tarafında var. Aslında Alanya Market burayı düşünüyordu. Buranın belediyesi izin vermedi. Hı. Şimdi Nasıl oldu? Helsinki'de Alanya Market var. Hı. Espoo'da var. Hı. Benim bildiğim Tampere'de de sanırmıştı. Var. Ama burada bir türlü izin alamadılar buranın belediyesinde. Burayı da açmayı düşünüyorlardı. Kimden aldı? Hayır bilmiyorum yani bana söyledikleri buydu. Hı. Oranın belediyesi bir türlü yani yer veriyor. Bir yerde bir sorun çıktı. Açamadı. Çünkü bir ihtiyaç var. Ya simit olsa burada o kadar yani kebaptan çok gider şu an. Kebap bitti artık. Kebap bitti artık. Bitti. Artık onu Finlandiya'nın Hesburger'i de bunlar da kebap veriyor. Hepsi artık. veriyor. Evet. kebap da bitti, pizza da bitti bence. Aynen. Burada yeni bir şey lazım. Yeni bir şey ya mantı olacak. Böyle mantı hazır alacaksın. Kumpir gider mi burada? Finliler patates Kumpir. çok seviyor. Hem de nasıl gider? Ya ben yıllardır bunu soruyorum. Niye? Çünkü Finliler patatese tapar derecesi. Evet. Çünkü burada yetişen tek şeylerden biri patates. Hı. Kumpir. Evet. Çok İstanbul'a ben grup götürdüm, 2 grup. Orada kumpir verdi. Hani Bayıldılar baksınlar, değil mi? bayıldılar. Bu ne güzel bir şey. Kocaman patates. Hı. Hem çok sağlıklı. Evet, İçine her türlü yeşil, şey. şey Evet. koyuyorsun evet. Ya burada hiç ya bilmiyorum Türkler niye hiç denemedi. Denemedi yani. değil. Biz şey sevmiyoruz bak. Mesela biz matkimine biz sadece şey yapıyoruz. Sen ne yapıyorsan ben de onu yapıyorum. Aynı devam. Ha, o Kebap yaptı kebap diyor, kebap nasıl kebap. diyor, köşeyi döndü diyor, ben de yaparsam ben de köşeyi dönerim diyor. Köşeyi dön, iyi hoş, hayırlısı olsun ama kendinden bir şey yaparak yap onu. Ben onun aynısını burada yapıp da olmaz ki bu, yani şeyimiz Doğru, yok. doğru. Çok Değişik bir şey yapmak lazım. yok. Onu Değişik. yapmıyor. Evet. Her köşe Yapmıyor. başı restoran kebap. Ben artık yani kebap değil ki. Soyayı dolduruyor içine kebap ya gırt 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 diye Şeyden yiyorsun. buzluktan sıkma Evet. aynı şey. Ben hayatta yemem burada kebap. Hayatta yemem. Yemek yapmayı seviyor musunuz? Seviyorum ama çocuklar varken şimdi ben yalnız yaşıyorum. Hmm. Burada yiyorum ne güzel. Peki Turku'nun kendine ait bir lehçesi var, onu konuşuyor musunuz? Baba, evet, demet. Ben sanıyorum onu kullanıyorum. Finlandiya'da en çok şakaların yapıldığı şehirlerden biri, hakkında şakaların yapıldığı şehirlerden biri Turku. Turku mu? Evet. Laitinen var bir de. Mattia Teppo var. Ha, Mattia Teppo Evet. tabii. Ha, onların fıkraları doğru. Evet. Peki buraya gelen, Türkiye'den buraya gezmek isteyenlere Hı. ne tavsiye ediyorsunuz? Yani
Turku tavsiye ederiz. Turku'dan Türkiye'den Turku'ya. Türkiye'de mesela çok gelen var turist. Lapland'a Turist geliyor, olarak Helsinki biliyorum. tarafına geliyor. Ben buraya ne zamandı, kaç senesiydi, Hıncal Uluç vardı, Evet. bütün mankenler vardı. Bunlar bir mayo resimleri çekeceklerdi. Beni buldular. Onlarla birlikte Helsinki'de buluştuk. Sonra gittik, Rovaniemi'ye. Evet. Kıştı. Orada işte Noel Baba'yla falan filan bir sürü Evet. bir şeyler yaptılar. O zaman ben onlara Turku'yu de yaptım ama Tavsiye ettim. ama tabii onlar öyle gelmişler. Onlar Karların içinde aynen. mayolarla resim çektirelim falan filan diye o şekilde oldu. Turku çok güzel bir şehir, çok temiz bir şehir. Burada her yere gitmek kolay. Buradan uçuşlar nasıl İstanbul'a o tarafa yok. Helsinki'de. Helsinki'ye, buradan otobüsle Helsinki'den ben Bodrum'da yaşıyorum orada. Evet. Oradan İstanbul tarafından. Bu korona gelmeden evvel Kos'a gidiyordum. Kos'tan gemiyle geliyordum. O da iyi oluyordu çünkü direkt gidiyor Kos'a. Peki bir soru daha. Hı. Finlandiya'dan Türkiye'ye bir şey götürmek isterseniz, yani Türkiye'de de ben bunu görmek istiyorum dediğiniz bir şey var mı? Bu makine olur, cihaz olur veya bir davranış olur, bir hareket olur, bir eğitim sistemiyle ilgili bir şey olur. Okul sistemi diyeceğim ama buranın okul sistemi hiçbir zaman Türkiye şartlarına uymaz. Uyduramayız. Ve ben mesela bazen öğretmenler geliyor, eğitim uzmanları Türkiye'de bunu anlatıyorum. Bazıları böyle hani neden sen böyle diyorsun diyor. Buranın eğitim sistemi, buranın tarihi, kültürü, inancının üzerine kurulmuş bir eğitim sistemi. Bunu alıp Türkiye'ye götürdün mü olmuyor ki. Olmaz ki. Olmaz. Onu ben çok şeylerde beraber. Malzeme belki götürülebilir. Malzeme. Olarak Malzemeyle de olmaz. Onun kökü, her şeyin bir kökünü olması lazım. Kökü olmayan hiçbir yapı kendi olmaz. kökü üzerine yetişti diye sözü var. Evet. İşte Daisy Ladies'in, Daisy de papatya. Evet. Papatya ne yapar önce? Önce köklerini salar. Ama nasıl salar değil mi? Böyle. Ondan sonra çıkar yukarıya. Onun için ben derneğin adına papatya ismini verdim. Yani evet sağlam. Kökü sağlam yerinde. Evet. O mühim olanı o. Sen ilk çıktığın yeri sağlam tutarsan, kendini bilerek, inanarak, güvenerek o zaman çıkarsın üst katları. Ama canın olacak yakından kısa yoldan para dersen o zaman düşer. Evet. O zaman da. Evet. Türkiye'den akrabalar ziyaret etti. Gelip gidenler hepsi geldi. Annem rahmetli oldu 2 Allah sene. rahmet eylesin. Sağ olun. Ondan sonra o geldi. Her gelişinde derdi. Ah be yavrum, ne yapıyorsunuz siz bu memlekette derdi. Ondan sonra o zaman geldiklerinde burada öyle sebze falan da yok. Gidiyoruz, bir tane biber alıyorsun, 2 tane bilmem ne alıyorsun. Türkiye'de dolduruyorsun poşeti. Evet. Hoş şimdi pahalılıktan orada da pek alınamıyor. Evet. Var peki, unuttum ya, ne diyecektik? Hani sebze meyve. Oradan buraya hani akrabalarınızdan ya ben de gelip burada yaşayayım. Yapalım. Olan kız kardeşim var. Burada mı yaşıyor? Hayır. Onlar da İstanbul'da. O çok geldi, çok sık geldi. İlk başında ay burada yaşanır mı diyordu. Şimdi orada olaylar biraz sallantılı olunca. Türkiye'nin politikasını takip ediyor musunuz? Çok. Haberleri izliyorsun. Çok. Nasıl görüyorsunuz? Bakış açınız ne? Çok kötü görüyorum. Şu an yani çok kötü. Çok kötü görüyorum. Ne tavsiye ediyorsunuz Türkiye? Yani ne yapılması lazım? İnsanların uyanması lazım. Nasıl uyandırılacak o kadar insan? Eğer bir insan kitap okumuyorsa, duyduğu bir şeye, duyduğu gibi kabul ediyorsa, evet, sorgulamıyorsa, o insan hiçbir şey öğrenemez. Öyle yani ne zaman ki başlarız bir bilgiyi, bir olayı kendimiz araştırmaya, evet. o zaman bir şey oluruz ama yok.
Ahmet bunu dedi, Hülya bunu dedi. Yok hacı şunu de diye dersek yani olmuyor işte. O zaman olmuyor. Peki İnsanın Finliler soruyor mu hiç Türkiye ile ilgili, hani Türkiye'nin çok siyaseti niye böyle soruyorlar, falan? tabii Evet. soruyorlar. Tabii soruyorlar. Aynı şey söylüyorum onlara da. Finlandiya ile Türkiye arasındaki ilişkileri nasıl görüyorsunuz? Ya bu gittikçe gelişen bir ilişkiler var, şeyler var. Yani son zamanlarda özellikle mesela 3-4 tane firma Türkiye'den şey aldı. Diğer bir firmayı aldı. Öyle mi ki? Duymadım ben. Huhtamo vardı, ondan sonra bir tane şey vardı. Huhtamaki herhalde benim de. Artı bir İzmir'den bir bilgisayar oyunlarına bir şirket aldı buradan. Aha. Evet. Oradan buraya mı? Buradan da oraya. oradaki şirketi satın aldılar. Artı benim bildiğim burada bir tane şey gönderdi. Kağıt makinesi var ya, büyük kağıt makinesi Türkiye'ye gönderildi. Bunlar gazetelerde çıkıyor son zamanlarda. Geçen gün buranın işte Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi burada toplantı da yaptı bununla ilgili, hani Türkiye ile arasındaki ilişkiler. Bak onlar gözümden kaçtı. Evet, hani ticari anlamda gelişiyor diye hani insanları davet edelim, buradaki iş adamlarını falan, hani siz de yatırım yapınca. Oradaki şey gerçekten de aktif biri. Arimaki, Vanta Lahteli. Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi sürekli böyle takip ediyor, şey yapıyor. Reşit Bebek tuttu mi? Reşit Bebek. Yok, duymadım hiç. Duymadım. O da onun da öyle bir büyük bir fabrika gibi bir elektronik şeyleri var. O ama şimdi o tabii o bıraktı. O çok yaşlandı şimdi. Şey vardı bir de bu Tatar Türk ile evli olan Albayrak. Albayrak, evet. Neydi adı unuttum. Bilmiyorum da kızın ismi Leyla Albayrak, tanıyoruz. Bir tanesi de gazeteye yazıyor. İşte Leyla Albayrak yazıyor. Suna Albayrak. Ha, Suna Albayrak. Ona Türkiye'ye girme yasağı geldi. Suna Albayrak tabii oradaydı. O gazete yazan. Evet. Gazeteye bazı artikıllar yazıyordu. Evet. Öyle oldu. Çok var, çok tanıdığım Türk çok yani ta o zamanlardan beri. Siz Türkiye'ye gittiniz. Ben Türkiye'ye gittim. Evet. Ondan sonra bu Finlandiya Büyükelçiliğinden İstanbul'dan telefon ettiler. İşte şu kişiye telefon edip konuşur musun? Konuştum. Sebep de işte UNHCR bir tane genel müdür arıyor. Evet, Birleşmiş Milletler'in bir kuruluşu Ankara'da. Ankara'da. Evet. Ondan sonra Finlandiya beni öneriyor. Evet. Burada böyle biri var diye. Allah Allah, tabii çok gururlandım. Oraya gittim. Evet, beni genel müdür yaptılar. Bir sürü avukatlar falan vardı işte. Ne derler, ne altında Evet, çalışan. evet. Ankara'da, evet. Ankara'da. Gayet güzel iş, her şey iyi. Fakat ben Finlandiya'daki kadar çalışamadım orada. Bana böyle şeyler geldi. Bürokrasi ne diyorlar? Bürokrasi de değil. Evet. Bürokrasi de değil de orada bir şahıs vardı. Hala o şahıs orada. Sorun mu çıkarttı? Evet. O beni şey olarak gördü. Biraz böyle bir yani benim yerim gidiyor gibilerinden falan filan gibilerinden. Evet. Ondan sonra onunla olamadık. Ne kadar süre yaptınız bu görevi orada? Çok uzun sürmedi. Çok uzun sürmedi. 6 aydan aşağı çünkü benim sinirlerim gitmedi. Ben oraya iş yapmaya gittim. Evet. Benim şöyle bir projem vardı kafamda. Ben orada oturacağım. Önce Türkiye'deki bu mülteci şeylerine iyice bir göreceğim. Evet, inceleyeceksiniz. İnceleyeceğim. Ondan sonra bakacağım. Hangi memleketlerden mülteci geliyor Türkiye'ye? Evet. Yani nereden geliyorlar? Bir de onların şeylerini bilmem lazım. Mesela Afganistan'dan geliyor. Niye geliyor Afganistan'dan? Orada ne var? Onu bilirsem benim orada yaptığım işte bir işe yarar. Tabii. Böyle bir şeyim vardı. Sonra başka bir düşüncem vardı ki bunu zaten Finlandiya beğeniyordu. Oradan Ankara'da UNHCR'e gelen, mülteci kampına gelen kişilerle konuşacağım. Bu tarafa Skandinavya'ya kimler gelmek istiyorsa onlarla ben özel mülakat yapacağım ve onlara nereye gidiyorlarsa o memleketi orada tanıtacağım. Evet. Bak sen Finlandiya'ya gidiyorsun,
O böyle bir memlekettir. O böyle böyledir. Hazırlık yap. Evet. Evet. O başını ben orada yapmak, şöyle yapmak lazım. Bunu da severler, bunu sevmezler falan filan. Benim böyle çok genişti düşüncelerim. Fakat ben bunların hiçbirine başlayamadım bile doğru dürüst. O şahıs beni devamlı böyle, yok efendim kokteyl şurada, kokteyl burada. Ben kokteylleri falan gördüm burada. Ben öyle şeyleri istemiyorum. Evet. Ben iş yapmak istiyorum. Sonra baktım ki yok. Peki şimdi böyle bir teklif gelse Giderim, gidersiniz. giderim. Yani mültecilerle ilgili bir şey. Giderim, gidersiniz. giderim. Benim yani nasıl söyleyeyim, bak bu yaşıma geldim. Beni ayakta tutan, beni zinde tutan tek şey var, insan. Ben bu insana ne kadar, şu kadarcık o Yardımcı geliyorsa o beni 10 kat daha gençleştiriyor, kuvvetlendiriyor. Kuvvetlendiriyor. Başka şeyler yapmıyor. Şu an biliyorsunuz Türkiye'de bayağı bir mülteci var. Biliyorum. Yani Suriye'de yani Afgan Biliyorum, diyor şu an. biliyorum. Yani bilmiyorum Türkiye'nin mülteci politikası nasıl, politikası var mı onu da bilmiyoruz. Bence yok Evet. yani. Öyle gibi gözüküyor. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum Bu işi, ama bu işi bilenlerin bu işin içinde olması mesela sizin gibi biri 70'lerden beri yurt dışında yaşıyorsunuz. Bu işlere uğraşmışsınız. Çok- Değerlendirilebilir. değerlendirilebilir, istenirse tabii o da. Fakat nasıl söyleyeyim? Ben hiçbir olaya, hiçbir şahsa, hiçbir şeye önceden fikirli olarak yaklaşmam. Bu benim Yani en ön yargılı demek istiyorum. hiçbir şekilde, Evet. hiçbir şekilde kim olursa olsun. Biri gelir, yahut ben bir şeyle tanışırım, yahut ben bir şey yerim. O önüme gelene kadar bilemem. Doğru. Kendim onu baktım, konuştum, yaptım. Ondan sonra ben derim. Zaten çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi ön yargı. Evet. Ön yargıyla. Onu yaptığın anda kaybedersin. Evet. Kendin de kaybedersin, karşındaki şahıs da. Çünkü herkes de seni memnun edecek bir yüz yoktur Yok, belki. evet. Belki bir şey yoktur. Belki bakış terstir, sert görüşür. Ama o demek değildir ki onun şu üçgeni Evet, çalışmıyor. evet. Yani benim en çok muvaffak olduğum, niye ben muvaffakım yapıyorum güzel? Bunun için. Evet. Bir de. Ön yargısız. Ön yargısız ve de kim gelirse gelsin aynı seviyeye inerim onunla. Reis-i Cumhur'la konuşurken onun gibi davranırım. Temizleyiciyle oturursam onun gibi davranırım. Onun gibi oturur, onun gibi yerim. Eski Finlandiya Cumhurbaşkanı'yla resminiz var. Tarja Halonen'i nasıl buldunuz? Bayağı. Tarja Halonen'i ben nasıl buldum? O çok sevdiğim bir kadındır o. Yazışırız da. Çok da severim. Ayrıca yazlığına da davet ettik, kahve içtik falan. Onunla da böyle bir projeler üstünde iş yapıyordum. Oralardan tanıdım. Esasında burada VP Kotalo var, Vapa Palofun'da. Orada Reis-i Cumhur şey vardı. O hani Reis-i Cumhur olmadan evvel hani konuşmalar var ya. Evet. O, ne o? O zaman Tarja Halonen vardı, bir de Esko Aho vardı. Bir daha vardı. Şimdi bu ikisi şey yapıyorlar, seçim konuşmaları Seçim yapıyorlar. konuşması, kampanyalarını yapın. Ben de oraya gittim. Sonra şey dağıttılar, kağıt işte konuşmak, bir soru sormak istiyorsam burada olur diye. Böylesine, aklıma hiçbir şey yok. Böylesine de yazdım, ben de istiyorum diye. Ve bu direkt televizyondan gidiyor. Benim çocuklar da evde. Şimdi bunlar benim deli olduğumu biliyorlar. Hep demişler evde, inşallah annem konuşmaz, inşallah annem konuşmaz. Fakat orada konuşurken spiker işte şimdi şu konuşuyor. Evet. Gelen Hülya Kesukütö deyince bizimkiler gidiyorlar. Ve benim sorum çok komik. Direkt Tarja Halonen'e dedim ki cum teistä tulee presidenti. Bak ne zaman Cumhurbaşkanı olduğunuz zaman olduğunuz zaman şunu da yapar mısınız diye ona sordum. Kadın baktı, güldü. Buydu. Ondan sonra konuşmaya devam ettik. Evet.
Peki şimdiki Cumhurbaşkanıyla bir Sauli Niinistö falan. Tabii var Sauli işte. Sauli'yle ben kaç kere kahve yaptım ona. Hanımıyla öyle arkadaşız. Evet. Arkadaş dedim ya, tanıyorum. Evet. Sauli Niinistö'nün seçim kampanyasına katıldım. Orada da konuşmalar yaptım onlarla. Vallahi tanımadım, bilmediğim. 6 Aralık'ta şeye davet edildiniz. Ay çok pardon. Tabii. Fıstık. Alo. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Sen neredesin? Sen... Tamam. Buraya bak, Sayra Sonya'ya gel, değil mi? Teyze kafeye gel. Bildiğin yer. Bildiğin yer. Tamam. Heh. Okey. E kun mä olen täällä Aamon kotona. Sä voisit tuoda sen tavarat tänne. Okei. Okei. No niin. Joo, moi moi moi. Moi. Ortamca. Cumhurbaşkanı Sarayı'na davet edildiniz. 6 Aralık'ta davet edildiniz. Evet. Nasıl buldunuz? Ortam nasıldı? Aa, Finlandiya o zaman zaten o gün hayat duruyor. Orada Herkes hayat televizyon duruyor. önünde. Evet, orada hayat duruyor. Zaten ben o davetiye aldığımda böyle bir ne yapacağım, ne yapacağım? Tabii kadın ne yapar? Ne giyeceğim, Evet, ne giyeceğim? giyineceksin, evet. Ay, o zaman bir Polonyalı arkadaşım var, kendisi terzi. Maria dedi ki, Histu sana güzel bir elbise yapalım. Nasıl yapalım? İşte şöyle böyle, hadi yap. Hadi artık başladık yapmaya. O yapıyor. Neyse gün geldi. Heyecan dorukta. Tabii, Doruk'ta şimdi ne Büyük oldu? bir şey yani Finlandiya'da böyle Yani değil mi? bizim Türklerden sanırım elçiden başka kimse davet edilmiyor. Bilmiyorum. Edilmemiş. Ben hiç görmedim. Ben de hiç görmedim. duymadım. Ben de duymadım. Evet. Ondan sonra orada Helsinki'de bir televizyondan gene bir zamanlar tanıştığım çok iyi bir arkadaşım var, anneli. O dedi, hiç istersen bana gel. Burada giyersin elbiseni. Ben seni götürürüm. Taksi falan da bulamazsın dedi. Tamam. O gün çok zor. Çok zordu. Neyse ben geldim aşağıya. Sene? Sene 11, 2011. 2011. Evet. Oraya geldim. Nasıl? Orası insan kaynıyor tabii. Ondan sonra Kameralar, şeyler. daha kamera yok orada. Yok, O yok. tam ilk girdiğinde yok. Sadece orada ceketini işte Evet, neyini evet. çıkarıyorsun. Herkes koyuyorsun. sıraya göre bekliyor orada. Ondan Listeye sonra böyle göre. yukarıya doğru bir listeye göre de değil, Değil. esasında. Listeye göre onu çağırdıkları zaman veriyorlar. İşte saat 8 ile 8-10 arasında gel diye. Sen o zaman gitmen lazım ama o kadar çok Hani soruyoruz bir gün bizi davet ederler. Öğrenelim diye. Evet. Ondan sonra orada merdivenler var işte. Orada sıraya giriyorsun. Bayağı sırayı bekliyorsun. Fakat orada değil. Tam o kapı var yani. Evet. Biz televizyonda görüyoruz. Televizyonda Şuradan evet. geliyorlar. Yani, evet. İşte o kapıya geldiğin anda ben ne diyeyim, 100 tane mi ne diyeyim, böyle televizyon, kamera, artık çat. İşte orada donk. Şimdi nasıl gideceğim, ne diyecektim onu Ne unuttum. söylediniz Cumhurbaşkanıyla tokalaşırken? Hyvää itsenäisyyspäivää. Evet. Yani bağımsızlık günü o gün. Evet. 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 6 Aralık Finlandiya'nın bağımsızlık günü. Aynen. Resepsiyon düzenlediği Evet. bir şeyde. Evet. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda. Siz de Evet. 2011'de davet edildiniz. Davet edildi. Ben de davetiyeyi bekliyorum ama bu gidişle zor oldu. Benim dilim biraz sivridir. Ay. Benim de sürprizdir. Ondan sonra fakat ben Tarja Halosen'le önüne geldiğim anda ne diyeceğimi de unuttum. Eline sıkıyorum ama bakıyorum gözüne. O dedi güvercin. O da. Ay bir de tanıma var ya böyle Evet, bir şey oluyor yani. Sonra işte eşiyle sonra tık geldim. İçeriye girdim. Allah'ım yarabbim ne oldu diyorum. Orada tabii içecekler falan biraz rahatladınız hani ortam Orada şey içeri yaptınız. girdim. Arkadaşlar vardı. Mesela o güzel bir anı gene. Ben orada yürüyorum. Bir yukarıdan merdivenin üstünden bağırdı. Hissu bir baktım. Petteri Orpo. Hanımıyla. Bizim kokomuksun. Ben Güzel. kokomuksun şeyim. Ha, bizim o. Üyesiyim. Bir baktım Petter'e. Hey Hissu'na hey. Yani güzel böyle Evet, günler de Evet. geldi geçti. Çok güzel. Çok şeyler oldu. Biz
Röportaj için çok teşekkür ederiz. Var mı buradan Türkiye'ye söylemek istediğiniz bir şey? Türkiye'ye mi? Evet. O kadar çok şey var ki. Nereden başlasam, nasıl söylesem. Ah, 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 ah. Memleketimiz çok çok güzel, çok değerli. Kıymetini bilelim. Biz de ona değerli olmaya çalışalım. Başka diyecek bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Bir başka programda görüşmek üzere. İyi günler. Görüşürüz.